tonluk danalar. Okumak mı, gezmek, görmek mi demişler. Benim oğlum okuyacak, ya veteriner olacak ya zootoplist olacak. Hayvanı etçil ırklardan almak gerekiyor. Zaman gariban, Tabii, kalender, büyüdük. Hep de öyle kalacağız. Para, iş, bilgi, ondan sonra kazanç gelecek. Herkese selamünaleyküm. Afyonkarahisar'da Tınaztepe kasabasındayız. Tınaztepe kasabasında büyük bir işletmedeyiz. Aile işletmesinde nol hayvancılıktayız. Burada büyük emekler var, tonluk danalar. En önemlisi de muhteşem bilgiler var. Bu aile gerçekten her şeyi hak eden bir aile ama gelin bir de abimizden dinleyelim. Yani nerede başlamış bu hikaye? Bu tonluk danaları nasıl çıkartıyorlar? Beslemeleri nasıl? Gerçekten herkesin de bilgi kapması, öğrenmesi gereken bir içeriklerle başlıyor. Abi önce sizi tanıyalım. İsmim Recep Ortatepe. Afyonkarahisar, Tınaztepe kasabasında ikamet ediyoruz. Öncelikle ben sana teşekkür ederim İlkay. Bizim çiftliğimize geldiniz, bizi onurlandırdınız. Size hayvancılık hakkında, daha doğrusu herkese bir şeyler katabilirsiniz. Ne mutlu bize. O zaman hayat paylaştık da güzel diyelim. Kesinlikle. Bilgi verilirse bilgidir, bilgi saklanırsa kölelir. Kesinlikle. Biz senden, benim çok merak ettiğim şey... Biz aynı zaman, şimdi şu anda biz bu işte hemen hemen dördüncü kuşak oluyoruz. İşte 5. kuşakta evlatlarımız olacak, nasip olursa. Maşallah. Bunların daha iyi eğitimini aldırırsanız, bizdeki uygulamalarla beraber inşallah tamamlayacak, daha güzel şeyleri göreceğiz. Ama bunlar şimdi daha iyilerini görüyor. Kesinlikle. Benim oğlum okuyacak, ya veteriner olacak ya zootoplist olacak. Ne olacağını önce kendimiz bilmemiz lazım. Çünkü uygulaması burada. Evet. Şimdi bu çocuk mesela hangi hayvanın hasta, işte hangi hayvanın işte gözü, kulağı bilebiliyor. Bunu eğitimle beraber tamamladı mı ne olur İlkay? Abi ona erişemezsin o Yani okula. şimdi önce amacımızı bilmemiz lazım. Önce ne demişler? Okumak mı, gezmek, görmek mi demişler? Tabii. Bunlar hem okuyup hem gördüklerindeki... Tabii cumartesi pazar staj yapıyorlar burada. Tabii. Nasip olursa böyle temelimiz, bu başarıyı nereden sağladık? Bu başarıyı nasıl devam ettireceğiz? Şimdi bu hayvan ağzı dili yok ama bunu takip edersen başarıyı bulursun. Buradaki rasyonumuz, yem rasyonumuz ne abi bu hayvanlardaki? Arpa, mısır, saman, ayçiçeği, mısır silajı bunlardan ibaret. O zaman şuraya şöyle bir ara vereceğim ben. Buradaki çiftlikte tüm yem ihtiyaçlarını, yemini kendileri alıp yapıyorlar. Yani dışarıdan herhangi bir şeye bağlı olmadan öyle bir rasyon var ki bu rasyonu da siz kendiniz hazırladınız değil mi? Kesinlikle kendimiz hazırlıyoruz. Kaç yıldır bu uygulamayı yapıyorsun abi? Yaklaşık yani bu sisteme geçeli 2-3 yıl olduk da besicilik tabii bizim temelimizden var. Ama bu yemleme olayı şimdi sizin abi doğal yemleme yani. Tabii. Bu yemi kendileri yapması aile olarak bu rasyonu kendileri yapması ve rasyon sonucunda büyük hedefler elde etmeniz abi. En büyük başarı da bu olabilir mi bu çiftlikteki? Olabilir. Bu tabii her ticarette olduğu gibi en başında hayvanı etçil ırklardan almak gerekiyor. Ondan sonra hayvanı hesaplı almak gerekiyor. Bunlar en temel kurallar. Alırken şimdi burada tabii burada şimdi olsun ya biz de bunu yaptık da kazanırız öyle yok şimdi. Bunu hayvanı bilmek gerekiyor. Hayvanın biz besiciyiz. Etçil hayvan almak gerekiyor. Mesela çok önemli bununla. Mesela hoştayan hayvan, sütçül hayvan. Sen buna affedersin ağzından bal da akıtsan bu hayvanın gelişimi zayıf. Tabii abi. Besiciye olmaz bu. Evet. Bunları bilmek gerekiyor. O zaman neyi doğru beslediğimizi bilmek gerekiyor. Tabii bilmek gerekiyor. Kesinlikle. Abi burası doğal bir çiftlik. Yani bunun temeli olmayan insanların ben yapabileceğini düşünmüyorum. Ama bizim amacımız da Paralık buradan bir şey değil bu yani. yapacak insanları bilgilendirmek sizler sayesinde. Tabii kesinlikle. Çünkü çok yanlışa düşenler var bu işe gelip de. Çok duyuyoruz. Yani nelerini duyuyoruz. Hakim, öğretmen girmiş işte bu işte para var. Yani ya bu işte para var, her işte para var ama o işi bilmek önemli olan. Bilmeden girmek değil. Tabii yaptığın işte başarılı olman gerekiyor. Her işte Parayı kazanabilir ama para kazanmaz. Para, iş, bilgi ondan sonra kazanç gelir yani. Önce bunun zeminine beğeneceksin, bokunu kürüyeceksin bunun. Eline kürüğü, el arabasını alacaksın. Kesinlikle. Ondan sonra yukarı çıkar. Ondan sonra zaten. Çok yani bağlamalı, bizim sektörümüzde çok bağlamalı yerler var. Mesela hayvan alımından, hayvanın aşı programlarından,
Yani günümüzde hastalıklar var, şap hastalıkları var. Bunları aşılarını programa koymak bunlar bir yani bilgi isteyen, tecrübe isteyen bir şeyler mesela. Recep abigil bunu 2 kardeş yapıyorlar. Bir de çocukları. Evet, kesinlikle. Yani bu başarı zaten aile olduğumuzdan yani. Tabii ya. Aile Sabahleyin çiftliği olduğu için. 7'de yemlememiz başlıyor. Saat 7'de sabahleyin işte yemlemenin başındayız. Hep beraber kardeşimle beraber takip ediyoruz. Akşamüstü saat 5'te başlayıp 7'de bitiyor. O 2 saat 3 saat yine başındayız. İşte öğle arasında da bu hayvanımızın neyi eksik? Arpuz eksik, onu temin ediyoruz. Yemite eksik, onu temin ediyoruz. Kesinlikle içindeyiz yani. Şimdi burada patok patok şöyle gördük her yerde Recep abi. Evet. Bunun kilo ortalaması var mı? Hani ben şu kiloya verdiğimi kestireyim Şimdi bu diye. çiftlikte şu anda canlı 400 kiloyla 900 kiloya kadar hatta 1 tona kadar malımız mevcut. Hedefiniz var mı? Hani şu tonu yakaladığımı. Bu ırklarda değişir. Mesela kaliteli erkçil ırklarda 1 tona kadar besleriz. Yine erkçil ırktır ama mesela kapasitesi dardır. Mesela kapasitesi canlı 700 kiloyu geçmeyecektir. Onları bilebiliriz biz. Onları kesime göndeririz. Mesela 800 kilo buradan 8 kilo canlılığı kesime götürmüyoruz. 600 kilo danayı da götürebiliyoruz. O hayvanda yapı yok. Ha, bu Artık ırkına göre tabii, o tabii, zaman. dolmuş o hayvan. Aa, bu süper bir bilgi ya. Tabii. Şimdi herkes bir tona ulaşsın diye besledi. O olmaz. Olmuyor değil mi? Olmaz, öyle olmaz. Abi, Onun harika yapısı bir o. şey. O hayvanına göre o zaman. Tabii Her canım. ırkın Yani. bir kapasitesi var. Kilo alma kapasitesi. Tabii, kesinlikle. Kimi 600 kiloda duruyor, kimi 1 tonda Tabii, duruyor. onu bilmek gerek. Hayvanı bilmek gerek. Ya bu hayvan 1 tona kadar çıkar deyip biz onu bırakıyoruz. Ama bakıyoruz ya bu hayvan 600 kiloyu geçmez. Tamam bunu keselim diyoruz. Onu bileceksin yani. Tabii O bilgi temelden geliyor. İnsanların öğrenmek istediği bu işte. Tabii. Çoğu hatalar da burada yapılıyor. Kesinlikle. Almışım ben bir tane dana, bir ton olacak diye bir sene baktım, yemi Tabii, baktım bu ama genelde zaten hayvan tedariğimizi Afyon dağlarından buradan Galacı'ya kadar hayvan alıyoruz. Mesela burada yapan bunları ufakken toplayan insanlar var. 50 tane 60 tane merada otlatıyor. Mera sonunda biz alıyoruz. Bu temin sezon, ediyoruz. ayrı bir Tabii, sezon değil mi o? Tabii mısır silajı alıyoruz. Yaklaşık 2000 ton falan mısır silajı alıyoruz yıllık. Bu da Tınaztepe civarından alıyoruz. Önce mesela yakınlarımızı alıyoruz. Tınaztepe civarından alıyoruz. Yetmezse yan köylerden temin ediyoruz. senin dediğin olay da bu kasabayı, köyleri de bir kalkındırmak Tabii. demek işte. Tabii. Şimdi Tabii. burada bir iş yaparken yan kuruluşları da Tabii, kalkındırmak. tabii. Çiftliği değerlendireyim. ürünleri Bizim değerlendireyim. arazimizde, Tınaztepe arazisinde şimdi sulanır tarım %90. Sulanır tarım var. Bunu da kullanmak gerekiyor. Neye kullanırsın? Bunu sulanır tarım en suyu seven ürün mısır. Evet. Kısa dönemde 4 aylık, 3 aylık bir zarfta. Çiftçinin de oluşuyor. buradan geliri daha iyi Yüksek oluyor. tabii. Yüksek oluyor. Herkes kendine ekiyor. Yani sadece bana satıyor diye değil. Kendine eken de çok Recep mesela. abi bir de şöyle bir şey var. Dönem dönem din işte bu bahar yaz aylarında yerli ırklar topluyorum dağlardan din. Evet. Kış aylarında zaten malum olmuyor. Kış aylarında da İtalya yöneliyorsun herhalde. Devletimiz bir program yapıyor. Bazen mesela hayvancılıkta sıkışkın zaman oluyor. O zamanlarda devlet bir program açıyor. İthal hayvan serbest işte şu ülkeden diye. Biz de o ülkeden tedarik ediyoruz. Recep abi şimdi sen dana üzerine bu işleri yapıyorsunuz ama ya kuzuda da biz kuzu besliyoruz dağda. Evet. Kuzu olarak bu rasyonlar kuzuda fayda sağlar Kuzu da mı? besledim ben. Kuzu besiciliği de yaptım. Yani konuya uzak değilim. Yardımcı olurum kesinlikle. Yani rasyon konusunda iddialıyımdır. Yardımcı olurum. Şimdi danayı yapıyor ama bizim kuzucular da bu türden şikayet. Yani kuzuya biz nasıl erken etlendirebiliriz? Nasıl randıman alabiliriz kuzudan? Ne vermemiz gerekiyor? Evet. Yani bunu da Ya kuzuda iklim şey olur, şartları- başarılı olur muyuz? Olur. İklim şartları kuzuda çok önemli. Mesela kuzuda ben şunu gördüm İlkay. Ya bu Temmuz, Ağustos sıcaklarında ya hiçbir rasyonu çalıştıramadım. Kilo aldıramıyorsun. Yani çok zor yani. Ha, sıcak hava. Orada devreye kesinlikle yani çiftliğin soğuk yani fanlı olsun. Onların kesinlikle fan olsun veya serin olması çok önemli. Mesela Verdiğin yem katkılarından da bunu serinletebilir mi? olmuyor. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Bize bu konuda bir rasyon yardımcı olma ihtimalin var mı? Olurum. Buradan, senin Olurum. kendi ürünlerinden değil mi? Kesinlikle. Tabii. Arpa, Doğru. mısır, ayçiçeğiyle bu iş çözülebilir yani. Onun içine vitamin, enerjisini. Tabii o vitamin, enerji, maya, canlı maya. Ben senden şimdi buradan konuşturuyorum da bütün bilgileri kapıyorum. O yüzden soruyorum. Ben sana yardımcı olurum. Abi herkese yardımcı Herkes, olalım. Sadece herkes, bana herkes, değil, bana herkese. da ulaşabilirler. Koyun Herkese. kuzu besleyenler, besilik Herkese. kuzu biz de yardımcı olabiliriz. Kesinlikle ya şimdi
devletimize faydamız. Biz de yani şurada yani bu bir katkı yani. Bu gıda yani. Bir devletimize, milletimize bu olmasa biz yapmasız bunu, sen yapmasan bunu komple eti ithal yapmak zorundayız. Birilerinin bunu yapması lazım. Tabii abi. Biz de her zaman şunu algılıyoruz zaten. Diyoruz ki ya biz bunu yapalım ama iyisini yapıyorsak da biraz önce dedik abi aktaralım insanlara da. Herkes Şimdi, yapsın. bak, herkes kalksın. Şimdi İyisini yapsınlar. Bu çocukların ben sana şöyle söyleyeyim avantajı bizden de fazla. İşte onun fazla. Neden fazla? Kardeşim şimdi artık bilgi yani hemen cebinde ya bilgi işte. Aynen. Ne öğrenmek istiyorsan hemen öğrenebilirsin. Bizde o yoktu bizim çağımızda bu çocukların zamanında falan. Tabii abi. Biz buradan 20 kilometre yürüyerek gidiyorduk. Ya Mehmet amca, Ahmet amca ne veriyorsun, ne ediyorsun? Biz hayvan besliyoruz. Olmuyor, gelişmiyor bizim hayvanımız. Nasıl edelim? Şimdi bir telefon kadar yakın yani denilir yana. Tabii abi. Bilgi o kadar yakın yani. Yani zaten biz Dağda Yaşam kanalı olarak normalde böyle dışarılara fazla çıkmıyoruz. Biz aile olarak dağda çekiyoruz. Evet. Anadolu insanının kültürünü anlatan bir aileyiz. Kesinlikle. Geçmişimizi anlatan ama sizin de bu başarınız yani böyle başarıları görünce de dayanamıyorum abi ben. Hemen çekmek istiyorum. Niye? Yeni bir başarı değil. Yıllar önce. Tabii. Şimdi biz tabii bu işi hemen bir 2 senenin içinde olduk bittik diye bunun tabanı benim yaşım 43. Net 18 yaşımdan bu tarafa 25 yıldır gelişen bir proje İşte bu. senin verdiğin bilgiler şu an net ve doğru bilgiler verdiğine inanarak geliyoruz biz. Niye? Şu an zaten bu başarıyı burada görüyoruz. Evet. Yani yapılması... Bir şeyi gördüm. Izgaralı sistem bu yeni bir çıkan bir şeydi galiba. Evet. Izgaralı sistemi ilk ay ben 2014 yılında Macaristan'a gitmiştim. Çok hoşuma gitti. Hayvan gübresini yaptıktan sonra hayvanın kendi ortamında ızgaradan aşağıya düşüyor. Orayı çektiniz galiba. Çektik. Bu kapalı sistem değil mi? Kapalı sistemde kapalı. olan bir şey. Hayvan açık besi ama sistem kapalı. Evet. Tam bizim memleket olarak bizim Afyon'umuz soğuk bir memleket. O zaman dur güzel bir soru soran ben. Hem açığı görüyoruz hem kapalı ızgara sistemi. Açıktaki hayvanlar dizlerine kadar gömülmüşler, randımanı yüksek. Kapalı da 10 numara yatıyorlar, randıman yüksek. İkisinin arasındaki farkı... Kapalı ızgara hayvanın randımanı daha yüksek. Değil mi? Tabii. Et alma potansiyeli daha yüksek. Ha, işte. Şimdi orası hem sıcak hem serin. Şimdi yöre mesela Ege'ye gitsen bu sistem Ege'de daha fazla aktif. Evet. Ama bizim Afyon sistemine göre o bizim yeni yaptığımız proje. O İç Anadolu sistemi oluyor. Tabii o bizim sistemimiz. Evet. Afyonkarahisar'ın sistemi ızgaralı besane. Bu Bence. Afyonkarahisar'da mı? Bu sistemi Afyon'da Tabii, yapılması gerekiyor. Yapılması gerekiyor. Şu anda Ankara'da bu aşırı fazla bu sistem. Izgaralı sistem. Tabii hayvanın altında gübre problemin hiç yok. Hayvanı hiç rahatsız etmeyen, hayvanı hiç bir defa kaldırıp altını temizlemek için bir program yapmıyor. Mesela şurayı bugün temizledin. Kesinlikle bu koturadığı hayvanla 2 gün kilo falan almaz. Ama orada Allah tabii Allah. onunla bu hayvan besi zamanı boyunca buraya 20 defa küründüğü zaman ne olur? 2 ile 2 çarp 40-50 kilo gider. Bu da aynen. O çok Nasıl var ama. girdiyse öyle çıkıyor. Tabii orada nasıl gelirse öyle çıkıyor. Maşallah abi ya. Şimdi abi ızgaralı sisteme girdik bu çiftliğe. Diğer taraf açıktı. Bu da Açık, yarı kapalı açık. ızgaralı. Yarı açık. Burası tamamen kapalı. Buraya Ama otel hayvanlar diyebiliriz. açık Hayvan besi. oteli gibi. Biraz burası oraya göre bayağı iyi yani. Biz bayağı iyi. Avrupa'da da görüyorduk bu şeyleri misali. İnsanlar Kesinlikle işte anlatıyordu ben de ama. orada gördüm. Duydum ki Ankara'da falan yapılmaya başlanmış. Gittim Ankara'ya da gittim. Çiftliklere baktım. Çok memnun adamlar. Yani memnun olmama şansı yok. İyi de abi Şimdi demin biraz önce de bahsettim ya mesela o ızgara İlkay bu hayvan burada hiç bir defa gübre alımı için rahatsız olmayacak. Abi, Şimdi tertemiz ya. Şu hayvan mesela 8 ay daha beslenecek. 8 ayda her ay bir kere gübre programı yapacağız. Yani gübresini almak için hayvanları rahatsız etseniz 8 defa. Ben dedim ya biraz önce sana 2-3 gün hayvan bunu altını temizliyor, üstünü temizliyor derken gübresini temizliyor İyi de derken abi şimdi kilo bu, almıyor. bu hayvanları bu tahta nasıl tutuyor burada ya? Tahta değil bu. Değil İlkay. mi bu tahta? Bu Ha, beton. Beton mu abi? Beton tabii. Şunlar beton mu abi? Beton. Ha, bu Altında da su kanalı gibi bir kanal var. Oraya düşüyor. Sıyırıcı sistem var. Sıyırıcı sistem gübre çukuruna Vay. gübreyi döküyor. Gübre taklarımızla arazimize, tarlamıza atıyoruz. Ucuz gübre olarak da tarlalarda Hem tarlaları da Tabii değerlendiriyor. tabii. Bir de bu daha vasıflı bir gübre oluyor tarlalarımız için. Yani Hani- tarlaya attığım gübre de organik oluyor. Sen Organik o zaman oluyor. gidip gübre alıp tarlaya saçmıyor. Yok.
saçmıyoruz. Abi Tabii canım. tamamen buradaki hayvanlar çok şanslı abi senin Tabii. dediğine göre ya. Tabii. Bu sistemi şimdiden sonra artık yapacağımız uygulamada hep bu sistemi düşünüyoruz yani. Abi buranın çatının üzerinde şey gördüm ben. Elektrik panelleri. Tüm komple bu da panelle mi kaplı? Evet. Abi bu zaten. Çiftliğimizin- O zaman sizin şöyle anlayın, bu çiftlikte her şey organik. Tabii elektriğimizi de kendimiz üretiyoruz biz. Su. Suyumuzu da kendimiz derin kuyularla çıkarıyoruz. Depoya boşaltıyoruz depodan. Yani onu çıkaran elektrik de kendi üretimimiz yani. Sonundaymış Elektrik ya. adına her şey kendi O üretimimiz. zaman buraya sizin elektrikçi gelmiyor, sucu gelmiyor. Öyle yok bir şeyimiz gelmiyor. Yok. Abi süper bir kullanım. Biz süper bir elektrik sistem. enerjilerine kendi üretimimizi, elektriğimizi sağlıyoruz. Onu da hayvanların işte arpasını kırmak için, yemini yapmak için. Ondan sonra bu makine, yem yapma makinesi, karma makinesi de elektrikli bizim. Aynen buradan onu da alıyor. Tabii buradan kullanıyoruz. Abi bu elektrik size fazla gelmiyor mu ya? Hoca bir çatı ya. Fazlasını OEDAŞ'a satıyoruz. Tükettiğimiz kadar da satabiliyoruz. Öyle bir hakkımız var. He. Genelde yazın fazlamız oluyor. Kışın zaten anca yetiyor bize ya. Ama gerçekten abi herkesin de görmek istediği bir yer burası. Bu ızgaralı sistem zaten yeni çıkanmış yer Bak abi. hayvan şimdi buraya gübresini yapıyor. Evet. Hayvan kalktığı zaman buradan su içmeye giderken ayağına gübresi değiyor. O aralara boşaltıyor. Buradan da gidiyor bak. Ne kadar temiz olduğunu anlayabilirsin bak. Temizliği değil, hayvanların rahatlığına bak. Hepsi Keyfe böyle bak. o evde yatar gibi. Sıcak o atmosfer. Ya bu Bir şöyle televizyon göreyim. eksik. Yani bu sistem kesinlikle biraz daha soğuk bölgelerde daha iyi çalışır. Daha yani tercih ederim. Süper abi ya. Biraz Gerçekten maliyetli abi. bir sistem ama Aynen. Ama maliyetli ama maliyet verdiğin anda da kazandırır. tabii ya şimdi profesyonel olmak lazım. Veren alır ya abi Yani öyle diyelim. profesyonel İyisini olmaktan yapan sonra alıyor. olmaz yani. Aynen. Herkesin de gelip görmek isteyeceği bir çiftlik abi Kesinlikle. burası ya. Yani bu işi ben yapıyorum diyecek insan bu videoyu izlemeli. Kesinlikle. Bunlar otomatik çadırlarımız yazın düğmeyle kalkıyor. Yazın yazlık olabiliyor burası. Açık oluyor yazında Açıyor, daha açık serin oluyor. oluyor. Tabii. Peki diğer tarafı da böyle kapalıya çevirmeyi düşünüyor mu? Düşünüyoruz inşallah da daha çok ek yapmayı düşünüyoruz. Yenilemeyi değil de orası artık kalır Ama da. dediğin gibi bunun da maliyeti yüksektir. Dediğin gibi Yüksek. bu betondan ızgaralar ama gerçekten Ya işimiz bu olduğu için daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapıyoruz yani. İşimiz bizim bu. bayağı da ırk hayvan var çeşit. Şöyle patok ayırmışsın onu al beşer değil Evet, mi? angus bunlar. Hayvan şeyi de çok herhalde Angus abi ya. ırklarından. Dünyanın bütün ırklarından var burada diyebilir miyiz? Yok o kadar değil de ama yani Etçi olarak. etçil ırklar var. Etçil ırklar var tabii canım. Angus hayvanları var. Simental var, Belçika mavisi var. Limuzin var. O zaman sana güzel bir soru soralım. En çok randıman aldığın hayvan hangisi? Charolais ve limuzin. Simental. Ondan sonra geliyor. Abi şimdi bu bilgiyi de en iyi bilgi verenden alıyoruz. Tabii. Yani Şimdi Charolais, limuzin. aynen. Ülkemizde hayvancılık çok gelişti. Genelde %80 etçil ırklara dönüyoruz. Mesela simental hayvan çoğaldı. Simental hayvanından şimdi buzağısı etçil olduğundan dolayı doğan dana etçil oluyor. O da ülkemize bir getiri. Köylerde de yapıyorlar şimdi zaten. Tabii. Herkes simental dana Biz katıyor. ülke olarak %80 simentaliz. Yani ama simental de bir güzel bir etçil ırk memleketimizde bizim. Ama biz işte Afyon yöresindeyiz. İç Anadolu'da soğuk memlekette. Zaten soğuklar memleketlerde yapılabilecek en güzel şeylerden birisi bu. Bu kesinlikle. Ya bizim yöremizde zaten istesen de mesela sütçül Holstein ırk var. Bizim yöremizde olmaz. Ege'nin sıcak iklimlerin olduğu yerlerde olması gereken bir hayvan. Recep abi şimdi her şey sistemli burada. Evet. Sistem oturmuş. Evet. İşiyor Allah maşallah. Çok tıkır ama şükür. burada hayvanlara bakımı zor mu abi sizin? Biz burada 2 kişiyle bakıyoruz. Aynı zamanda işte aile bireylerimiz de içinde. Onların bir problemi var o kişinin. Onları yapıyor. Biz de iğnesidir, tedavisidir, ufak tefek şeyleri biz de kendimiz Değil mi? burada götürüyoruz. İğne tedavileri, hastalık tedavilerinde de kendiniz Tabii yapıyorsunuz. kendimiz yapıyoruz. Ha bu da Genelde aynı sorunlarla mesela biz aşılabilecek konular yani bir ayak hastalığıdır, onlar Böyle şeyleri kendimiz aşıyoruz. yapıyoruz ama tabii ki de fazla bir sorunumuz olursa veterinerlerden yardım alıyoruz.
Tabii tanıştığınızda Tabii. mutlaka vardır ama Kesinlikle. alttan geldikleri, yetiştirdikleri için işte bu çocuklar da öyle yetişiyor. Yani tüm sorunları kendileri de karşılayabiliyor ayrıca. Vallahi Recep abi burası çok rahat. Evet. Sıcacık ev gibi. Aynen. İşte farklı dedim farklı. hani tam bizim böyle yöresel iklimimize uygun besane planı bence bu. Bu abi bu. Yani şimdi biz hayvancılığımızı geliştireceğiz. Yöreden yöreye uymak zorundayız. Evet abi. Şimdi mesela bu sistemi İzmir'de yapsaz, sıcak Antalya'da yapsaz olur mu? Olur. Olmaz diye bir şey yok ama buna gerek yok. İklim olarak zaten eksiği görmeyen bir memleket. Tabii abi. Biz biliyorsun yani bizim burada eksi 30 derece, 35 derece. 30-40'ları gördüğümüz Yani. zaman oluyor kışın ya. Yani. Donuyorsun yani. Mesela şuraya hayal et burayı. Eksi 30 derece dışarı olsa burası nasıl olur İlkay? Mal dedim ben. Yerde olur Kendi ama... sıcaklıkları bu hayvanların yetiyor buraya. Çok iyi abi. Güzel bilgiler verdik ama tavuklar da var, ördekler, gazlar Evet. falan. Güzel bir aile. Tavuklar bizim işte çocuklarla beraber biraz hobi diyelim. Biraz da gerçekten de doğal yumurtasını yiyoruz. Mesela seviyoruz. O da bir yani çocukların kendi eğlencesi gibi diyelim, hobisi gibi diyelim. Birebir bunları buraya Ya da biz köy bağlıyoruz. yerinde yaşıyoruz İlkay. Şimdi tavuk da olacak, köpek de olacak, gaz da Atı olacak. da olacak. Olacak yani. Hepsi Her olacak. şey var maşallah. Yoksa biz bunlar olmadığı zaman biz Afyon'da da yaşayabiliriz. Ama Yani. şimdi şuraya bir değinelim. Şimdi tabii varlık içinde varlık var ama yokluktan varlığa gelmek Tabii farklı bir şeydir. biz yokluktan Bu işletme geldik. kaç yıllık burada abi? 13 yıllık. 13 yıl. 13 yıl öncesinden bize 13 küçük yıl bir şeyler öncesinden anlatılabilir biz mi? ya 13 yıl öncesinden böyle nerede böyle sistemler falan biz böyle çuvallara yemi dolduruyorduk. Elimizde dirgenlerle karıyorduk. Böyle ondan sonra çuvallara doldurup sırtımızda yem veriyorduk. Şimdi makineleştirdik, profesyonelleştirdik. Teknolojiyi takip ettik desin. Tabii kesinlikle. Yani teknolojiye uyduk. Kesinlikle. Tabii herkesin de geçmişinde bir Ya şey şimdi vardır. kendi- Millet yani şu İlkay, kurulum kolay değil. Şunu biz 15 yıldır yaklaşık babam 18 yaşında 18 yaşında vefat etti benim. Ben 18 yaşımdan beri birebir ben kendi işimin içinde olduğum için devamlı biz paramızı kazandığımız paramızı işimize yatırım yaptık. Hani Evet. ne yaptık? Makine aldık. Dedik ki biz bu hayvanlara kendimiz bu yemi karamayız. Hayvanımız çoğaldı. Makine alalım. Böyle geliştirdik, böyle yürüdük. Hani kazandık biz bunu şöyle yapalım, kazandık biz bunu şuradan arsa alalım demedik. Recep abi bir de şimdi işte bak önemli olan herkes var ya başarıdır ama başarının nereden geldiği çok önemli. Recep abi anlatmıştı bir trafik kazasında babasını 18 Evet. yaşında kaybediyor. 18 yaşından sonra da kardeşi Fatih'le ikisi bu hayata başlıyorlar. Yani burası falan yok o zaman. Yok, tabii Damda. canım. Tabii. Köyde damda bakıyorlar. Köyde damda çok kısa böyle basık damlarda yani dama başımız değiyor yani. Yine o zaman da mücadelemizi koymadık, Ama daha bırakmadık. demin dediğin örnek var ya, güzel bir örnek verdin. Ne dedin? Kazandıysak kazandığımız işe yatırım yaptık. Kesinlikle. Bir danayı sattın, bir dana aldın, bir danayı sattın, Fazla 3 gelen tane paraya aldın. makine aldık. Makineyi aldık. İşte ne bileyim ben geliştirdik. Önceden biliyorsun ilk arpa ezdirmeye koca ovada bir tane yer vardı. Tabii Herkes abi, oraya tabii. gidiyordun. Evet abi. Dedik biz niye almayalım bu makineyi alalım buraya koyalım. Aldık makineyi koyduk buraya. Arpayı kendimiz eziyoruz mesela. Bunlar çok Yani önemli bilgiler. başında anlatmadık ya, şimdi ilk ay derler bana ya gitmiş zengin bir çiftliğe, oh çekiyor, değil işte, olay farklı. Zenginliği. Başarı en baştan Zenginliğine gelen 5 falan kuşak, işimiz 4 yok. kuşak Bizim- bir başarı değil. Biz Şimdi her zaman gariban, Tabii, kalendar, büyüdük. Hep de öyle kalacağız. Tabii abi. Hep de öyle kalacağız. Ben sana burada müsaade etmem yani seçmem benim faydalı olmam. İnsanlara. İnsanlara faydalı Bilgi abi, olmam. evet. Yani gerektiğini düşündüğüm için ben seninle bu görüşmeyi Şimdi ben işe başlayacağım. kabul ettim. İşe başlayacaksın, 40 kişiye danışıyorsun, herkes bir şey. Ama senden alıp bilgiyi işe başlasan tabii. direkt kazanırdın. Tabii kesinlikle. Ama diğer Ya- başka şeyleri düşünsem kaybederek başlayacaksın işe. Kesinlikle. Yani şimdi yani bu vatanımıza, milletimize her işin bir faydası var. Bu işi de yapanlar olacak. Bu işi de yapmak zorundayız. Bugün gıda dünyada en büyük, en önemli bir konu. Silahtan bile önemli oldu. Yani biz üreteceğiz. Biz devletimize, vatanımıza, milletimize faydalı olacağız. Kendi işimizi yapacağız. Bir çocuklara bir soralım. Bu çiftlikte ne kapmışlar? Şimdiki sıra bunlar bakıyor da şimdi
Bir deneyelim. Neydi senin? Nurettin. Nurettin. Burada en çok sevdiğin şey ne? Hayvanlara bakmak, köpekle ilgilenmek, at binmek. En çok yani ne bilgi kaptın burada? Şimdi amcan yok, bugün gelmediler, işleri çıktı. Evet. Siz burada yapabileceğiniz bir görev var mı? Size görev veriyorlar mı burada? Mesela hayvanları gezeriz. Hasta falan olan hayvanları babamıza iletiriz yani Güzel geldiğinde. abi. Bu bu geçmiş. Tabii. Aşılamışsınız. Biz oğlum işte biz il dışına gidiyoruz deriz. Çocuklar hemen buraya gelirler. Sabahleyin 7'de gelirler. Akşamüstü 5'te gelirler. Okulu olmadığı zaman cumartesi pazar tüm gün buradalar. İşte bize bir telefonla işte şöyle oldu baba, böyle oldu baba. Tamam oğlum şunu yap, bunu yap diye böyle temasa gireriz. Senin isim neydi? Nurettin. Nurettin oldu. İkisi de benim Ha, Nurettin. Nurettin benim oğlum. Bu da kardeşimin oğlu. Babamızın ismi. Ben ne? Recep gibi. Bizimkiler de ikisi de Mehmet. Bu arada kamerayı çeken de Recep. Görüntüde. Bizimkiler de Mehmet. Bizim eski Anadolu kültürü zaten bu. Çocuk Evet. oldu mu oğlana, baba, Evet. kıza, Kesinlikle anayı. korur. Kesin korur. O ailede olması gerekiyor. Ne olursa olsun. Senin en çok sevdiğin burada ne? En çok sevdiğin yani var mı dışa bağımlı bir şeyin? Dışarıda sevdiğin bir şey de olabilir. Yani bu işi yapacaksın mı, yapmayacaksın mı? Ata binmek, hayvanlara bakmak. O Öyle. zaman derslerde başarılısınız. Nasıl dersleriniz? İyi. Bu kuşağı devam ettireceğiniz mi? Ettireceğiz. 5. kuşak olacaksınız herhalde. Evet. O Öyle süper. olacağız. İşte Evet. abi işte yaptığın işi alttaki çocuklara anlatabiliyorsan, alttaki ne senden alttaki çocuklar seni görerek senin yolunda geliyorsa bu ölmez. Evet. Ama bu çocuklar bu işe yönelmek başka işe yönelirse dağılır. Dedim ya İlkay, yani bizden uygulamasını alacaklar. Aynen. Üniversite eğitimlerinde bizim konumuzla eğitim alacaklar. Biz de Recep'in bizim çocuklara çoban olacağını tarım, diyoruz. Niye? tarım, Çobana da ihtiyacı var memleketin. Tarım var bizde. Hayvancılık Evet. var bizde. Bunun mesleği de var ülkemizde. Veteriner olabilirler. Bu işi de yaparlar. Aynen abi. Zeotokniks olabilirler. Bu işi de yaparlar. Aynen abi. Ama bu bilgiyle her şeyi yaparlar. Neden doktor olsunlar da bu işletmeyi kapatsın? Neden Aynen. öğretmen olsunlar da kapatsın? Neden? Tabii abi bunlar bu işletmeyi sürecek işler. Kesinlikle. Şimdi millet diyor ki çoban olmasın çoban olmasın. Abi olacak çoban olmadı mı? Ne Tabii. olacak ya? İyi o koyun gütmesin, bu ben gütmeyeyim. Ama bunu iyi şekilde yaparsan severek, Tabii kesinlikle. işini daha iyi yerlere taşırsan her işte de başarılı oluyorsun. Herkes bir iş yapacak öyle geçince abi. Aynen. Kimisi manav olacak, kimisi cambaz olacak, kimisi çiftlik kuracak, kimisi koyununu gütecek, etini, kimisi tavuk üreten var abi. Ülkemizde bunların hepsi olması gerekiyor. Kesinlikle bak tavuklarımız buralarda böyle. Aynen. İsrafı da önlüyoruz. Tabii Yani tabii abi. dökülen falan böyle kenarlara yem olursa Biz yem tavuk olursa- işini Recep'ine aşamadık. Dağ tavuğu üretimine girdik. Olmadı. Şimdi gaz ediyoruz biz. gaz benim de var. Ben de gazdan yana şanslı değilim. Yavru çıkarttıramadık gazdan. Tavuğu ürettik de gazı çıkarttıramadık. Recep abi şimdi Bu sene yapacağız biz. şeyi unutmadan sen bizim kuzulara şimdi rasyon ver. Vereyim. Bize o kuzu rasyonlara yardımcı ol. Biz buradan yemi küçük de olsa tedarik edebilir. Hani büyük değil zaten bizimki de. Yaparsınız canım. Zaten Tedarik edebilir miyiz senden? edersiniz tabii canım. O da bize o sunacağın bir iyilik olacak. Tabii. Neyi deneyeceğim biliyor musun? Şimdi kuzular var besliyoruz ya. Kurbanlıklarınız var değil mi? Kurbanlıktan öte bir de kesimlik olan doğanlar var. Onları senin rasyonda deneyeceğim. Hani ne olacak? Bakacağım kuzuya. Daha önceki rasyonlar bizim verdiğimiz yemle senin verdiğin rasyonun arasındaki farkı bulmak istiyoruz. Bunu da zaten bizi takip edenler görecekler. Deneyelim abi ya. Kuzuda ne kadar başarılı olabileceğiz bu konuda. Kesinlikle denemeni tavsiye ederim. Ne ya. atacağız abi buradan şimdi biz? Mısır, Mısır- arpa, Arpamız var. ayçiçeği. Ayçiçek yok. Ayçiçeği ben veririm ya. Benim silomda var. Tamam. Biz de Götürürsün. arpa Rasyonunu aldık. da veririm. Sana Buna rasyonunu farklı yaparız. yem katmayacağız. Sadece onu. Sadece o çalışmamızı Bu yapacaksın ya. rasyonla. Tabii Tamam tabii. abi. Bu da gerçekten 10 numara bir şey olacağına inanıyorum. Abi tutarsa sen yem halini bana versin galiba. Patentini alırım Patent. ben. Tamam Aynen. tabii İlkay. Elimizden geleni ederiz yani. Kim sadece size değil, kim olursa olsun. Yaparız. Tabii yani. abi tabii. Allah razı olsun diyorum. Recep abi, vallahi güzel bir içerik oldu. Niye? Bilgili bir içerik oldu. Ben böyle bilgiler oldu mu dediğim gibi dayanamıyorum. Bilgiyi veren önemlidir. Biz de izliyoruz seni İlkay. Gerçekten takdir ediyorum. Şimdi şöyle oturuyoruz çocuklarla böyle dağda yaşam ailesi
olarak sizin YouTube'da attığınız eğlenceli videolar var. Mesela geçen izledim. Koyunların o dönmesi. çemberi. Ya yani hani çocuklarım benim bilmez. Biz ufaktan beri koyunculuktan, hayvancılıktan geldik. Çok ilginç bir mesele yani. Tabii abi. Hayvan dönüyor duruyor yani dönüyor duruyor. Onu engel olmasan ölüme kadar gidiyor. Gidiyor abi. Onu yakalaman falan o videoların falan çok ilginç videolar. Seni takdir ediyoruz yani güzel meralarımızı tanıtıyorsun. Tabii abi biz İç Anadolu Türkiye olarak en iyi yer değil ama biz işte benim amacım bu. Afyon'da ne yapılabilir? Bizler ne yapabiliriz? Biz şu çocuklara bir şey gösterelim. Hani biz bu topraklardayız. Buradan geldik. Bizim geçimimiz bu. Evet. Biz böyle büyüyoruz. Biz bilgi abi bilgi. Bulunduğun ortamı mutlu kılmak. Kesinlikle. Herkese sevsin öğrensin. Kesinlikle. Vallahi Allah razı olsun abi. Kesinlikle. Orada da Recep mısır yükletmiş Recep abin. Mısır kırdıracağız. Alpaya edeceğiz. Recep abimden ayçiçeği. Mısırı kırmayacaksın kuzuya. Direkt mi verelim? onu? Direkt vereceksin. Hiç. Bütün Tabii, olarak. tabii bütün vereceksin. Oo, tamam abi o zaman bütün verelim onu. Tabii tabii. Ayçiçeğidir bir de vitamin toz mod atıyorsunuz herhalde. Onlarla beraber bir Evet. deneyelim abi ya. Ben Evet. çok merak ettim bu konuyu. İnşallah. Kuzuda nasıl bir rasyon yakalayacağız? Recep abi bize de bu rasyonla yardımcı oldu. Allah razı olsun. Abi mısır aldık. Recep abi sen mısırda Evet. Kendi ver ürünlerimizde. abi. Kendi ürünlerinden Tabii mi? tabii. Abi çok iyi ya. Biz bunu kuzuda deneyeceğiz. Takip edin. Bakalım Recep neler yakalayacağız kuzunun performansında oranı ne çıkacak kesiminde ama 40 günde 30 gündeki rasyona bakacağız. Kuzuyu Tabii. anneden Ya ayırdıktan bu sonra bu rasyona tahıl bakacağız. ya direktman yani yemin öz maddesinden biri bu. Mısır Evet. mesela. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Herkese izlediği için teşekkür ederiz. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım. Recep abi senden de yine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Bu bilgileri kardeşim. herkese Her zaman bizlere verdiğin beklerim. için. Her zaman beklerim. Ne demek Sen gibi abi? güzel insanlara kapımız sonuna kadar açık. Allah razı olsun Siz abi. gibi insanlar devletimize, milletimize faydalı insanlarsınız. Gösteriyorsunuz, eğitiyorsunuz, uyguluyorsunuz. Allah razı olsun abi. Ben her Başarılar, zaman- başarılar dilerim. Bu videoda yoktan vara getirdiğimizin bir içeriğini gösterdik insanlara. evet. Biz neydik? Bu başarı nereden geldi? Başından sonuna onu çektik. Başarı her zaman daima dediğin gibi abi şu lafını hiç unutmayacağım. Aldık, sattık, kazandık ama yerine tekrar aldık. Yerine tekrar diye böyle Teknolojiyi büyüdük. geliştirdik. Evet Hayvanları abi. kapasiteyi büyüttük. Bu çok iyi bir şey abi. Yerimizde Çünkü saymadık. ben danayı satıp ev almadım. Danayı Almadım. satıp Çok şeyden mağdur gidip olduk. çift- Araba almadık. bir bayilik almadım, dükkan almadım ama Yani. danayı satıp dana aldım. Danayı Tabii, satıp tabii. 3'ü 5 edip buralara geldim. Kesinlikle. Helal hoş olsun. Abim hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanetim. Sevgilerle. Dağda Yaşam ailemize selamlar. Her çarşamba olduğu gibi haftada bir gün Dağda Yaşam sucuklarımızı üretiyoruz. Kendi üretimlerimiz et sucukları güvenerek de yiyebilirsiniz. Bizim çocuklarımız bile biz bile bunu çiğ çiğ yiyoruz. Biz bunları Dağda Yaşam ailemiz için üretiyoruz. Alan el olmayalım, veren el olalım. Hayat paylaştıkça güzel. Dağda Yaşam sucukları.